Bir ham petek daha attım ama çok fazla şimdi ham peteğim olduğu için. Tamam sen uzaklaş. Şimdi biz amatör arıcılarız. Kat attık, bir tane kovan aldık dediğim gibi. Şimdi bu kat atmada şöyle oluyormuş. Bu yavrulu olan. Biz böyle detaylı şu an çekemiyoruz çünkü Yasemin'in kıyafeti yok. O yüzden kusura bakmayın. Kıyafet olmadığı için böyle uzaktan gösterebiliyoruz. Şu an kıyafetsiz duruyor yanımda. Gel ben sana şöyle şey yapayım, göstereyim. Şu an saldırmazlar. Bu yavrulu bir petek. Bakın o kahverengi olanlar yavruluymuş. Artık öyle söyleyeyim. Şerbet vereceğiz şöyle. Çünkü kat attık ve petek koydum içine. Ham petek. Şu sarı peteklerden. Bu sarı peteklerden koyduğum için onları kabartması için şu an bir 10-15 gün kadar şey vereceğim. Şerbet vereceğim. Bala döndüğünde artık şerbeti kesmemiz gerekiyor. Şimdi yukarı katın yavruluğuna bir tane daha ekliyorum. Yavrulu petek. 3 tane yavrulu petek olacak bu şekilde. Evet şu an 3 tane oldu. Üst katın şeyi tamam. Bir tane de ham petek var dediğim gibi. Kabartmaya onu başlamışlar. Çalışıyorlar şu anda. Şey yok. Şimdi bir tane boş peteğimiz vardı ya Yasemin. O lazım. Evin önünden alayım onu. Aha, sen kapının önünden onu getir bana. Şimdi yaptığım hatalardan birisi normalde kovanın ön kapısından çalışılmaz. Ama ben kovanı bence yanlış yere koymuşum. Arkasından çalışmam imkanı yok çünkü tel var. Şimdilik böyle yandan çalışıyorum ama giriş kapısına çalışırsanız saldırıyorlar. O yüzden yandan çalışmaya böyle özen gösteriyorum. Kraliçe arı şu an üst katta çalışıyor. Onu gördüm. Bu arada hiç anlamadığım bir iş, haberiniz olsun. Yanlış bir şey yaparsam lütfen kusura bakmayın. Çünkü benim eksik malzemem çok. Örnek veriyorum şu an bu petekleri rahat bir şekilde çıkartabileceğim bir malzemem de yok. Şöyle açacağım. Buna da aynı şekilde ham petek atmıştım zaten ama boşta yer bırakmayın dediler. Bakın ham petekte çalışıyorlar, kabartmışlar. Ham petek Yasemin elindekini de çek şu an göster. Hani hiç bu işten benim gibi anlamayanlar için böyle ham petek takıyorsunuz yani bal mumu. Bakın bu şekilde kabartıyor. Tabi kabartabilmesi için ne lazım? Lazım olan şey şu. Birazcık gıdaları lazım ki yani karınlarının doyması lazım ki bunu yapabilsinler. İşte bu süreçte de çok fazla yağmur vesaire var şu an. En azından 1 Temmuz'a kadar olan dilimde yani bal yapmaya asıl burada başlayacakları dilime kadar bizim bu hayvanları beslememiz gerekiyor. Şöyle arıları öldürmeden çıtaları yanaştırmaya çalışıyorum şu anda. Tamam burayı yanaştırdık. Yağmur da geliyor. Yağmurlu ve rüzgarlı havada da açılmazmış bu arada. Öyle bir bilgi de öğrendim. Sürekli YouTube'da izliyorum. Şimdi. Hadi sen de git oradan. Ezilme. Heh. Tamam. Şimdi o ham peteği alayım. Ne yapacağım? Bir ham petek daha atıyorum. Bak bir tane kamikaze şu an bana saldırmaya çalışıyor var ya. Heh. Bir ham petek daha attım ama çok fazla şimdi ham peteğim olduğu için. Tamam sen uzaklaş. 2 tane oradan çek. Taktı bana bir tanesi tepemde. Saçıma saldırıyor. Soktu mu?
Hayır, hissetmiyorum saçımda. Oradan çek. Gökhan, saçımdalar. Tamam kaç sen hadi git. Kovala da git. Herhangi bir şekilde içine bir şey katılmıyor belli ki. Sadece yoğunluğu altına çökmüş. O yüzden karıştırıyorum. İnşallah iş görür bir şeydir. Ben internette izlemiştim. Beyaz böyle köpük gibi oluyor diye. Bu da aynısı çıktı. Farklı bir markanınkiydi ama yani sürdüğünüzde böyle çok köpüksü bir şey yapıyor. Sabunlanmış gibi. Sonra kuruduğunda artık kendi öz rengini veriyor. Yani o parlaklığını veriyor. Özellikle eğer dış cephede kullanacaksanız su bazlı olmasına lütfen dikkat edin. Kapısı kaldı. Pencerelerine cam takılacak. Daha sonra iç dizaynına artık geçeceğiz. Daha önce bizi izlemeyenler için ne yapıyoruz burada? Keyfi bahçemizde böyle bir şeyimiz vardı geçmişten gelen. Ben de dediğim gibi Maşukiye Sapanca'da çok fazla turi götürüyorum seyahat çantası olarak. Misafirlere Hobbit evi önünde fotoğraf çekmek için Ormanya Tabiat Parkı'na gidiyorlar. Konya'da da böyle bir şey olsun istedim. Konya'da yürüyüş turuna gelen misafirler de aynı şekilde önünde fotoğraf çekilmek isterse güzel bir konsept oluyor. Hiç gelen olmasa da sıkıntı değil. Kendimiz kullanırız. Yani burası bir otel değil tabii ki. İçi oda olarak kullanılmayacak bize. Biz şahsi olarak belki kullanırız. Bakalım ne gibi farklar olacak kuruduğunda. Şimdi hiçbir şey belli olmayacak. Çünkü dediğim gibi yoğurt gibi görünecek. Kuruduğunda ortaya çıkacak. Ya bunun sebebi sıkıntısı şu, biz çok fazla harcı batırmışız. Yani dolguyu sıkma yapmadık. Aralarına denzlerini. Ama içlerinde çok güzel renkli taşlar var. Her ne kadar sağdan soldan topladığımız taşlar bu arada. Para verip de aldığımız taşlar değil. Yani bir iki kısmı da zaten şeyden geldi. Mezarlık taşı. Mezar duvarından geldi. Diyorlar ya bu yaptığınız bütün yapılar okunmuş diyor. Yüzyıllarca, bir yüzyıl geçmese de bir 50-60 yıl okunmuş bir taş getirdik. Mezarın duvarını yıktılardı. Yenisini yapacağız diye. Oradan aldık. Bak sürünce belli oluyor. O kırmızı bir şey çıktı mesela şundan böyle hafif kırmızılı. Damarları kırmızılı çıktı bak. Acaba harcı da şu ara harcı da parlatır mı? O da önemli bir soru. Görelim. O yani o eğer parlatıyorsa şuraları da sürmek lazım şöyle. Sürelim belli olur. Nasılsa eski hali var. Biz sürmedik demeyelim. Burası bizim çıraklık eserimiz. Taşta buraya bir taş ustası örmedi bu arada. Ya nasıl duvar örmüşler diye konuşursanız bir usta örmedi. Acemi olarak biz ördük. Bu da çıktı. Şimdi şunu göster bir de bak. Şunu yapıp yapmamaya daha karar veremedik. O yüzden ne yapacağım? En altta iki farklı renk. Ya da üstten deneyeyim. Önemli değil. Bir tanesi şunu seçelim. Hani çok mu sırtacak, pasparlak patlayacak diye. Tamam, bu bir tane. Bir tane de açık renkini yapalım. Altlı üstlü. Şu olsun o da. Tamam. Bu ikisine bakacağız. Eğer baktık güzel duruyor.
Onu o şekilde ayarlarız. Şimdi orayı ördükten sonra biz burayı örmeye geçtik. Burası oraya göre biraz daha neden ona düzgün. Orayı biraz baştan savmışız. Burayı daha düzgün ve temiz çalışmayı başlamışız. Tamam. Bir marka daha aldım ben. Yani sadece o Gold firmasının değil, farklı bir markanın taş empriyeğini daha aldım. Taş verniğini daha aldım. Onu da şu duvarın mesela şuradan itibaren bir kısmını onunla yapalım. Yani arasında bir fark var mı? Görmüş olalım diye. İkisini farklı aldım. Normalde biliyorsunuz bizim taş duvar kısmı da var. 2,5 litre zaten yetmeyecekti. Hani ikisini de aynı marka almaktansa farklı alıp denemeyi daha çok uygun gördük. O yüzden ikinci bir marka daha var. Onu daha açmadım. Yerin de bir kısmına süreyim. Burası çünkü bir daha yıkanması lazım. Şu an içinde kalanı sadece sürüyorum. Boşa gitmesin diye. Yeri bir daha yıkamak lazım. Üzerinde gezdik, çamur yaptık. Yerin o kısmına bakalım. Faydası olacak mı diye. Şimdi bak burada daha canlı bir renk var. Bu daha ölü ve tozlu gibi sürülmemiş hali. O yüzden biz tamamını sürme kararı aldık. Haberiniz olsun. O yüzden buraya da başlıyoruz. Var mı fark şu an? Kamerada. Yani parlaklıkla alakalı. Şimdi şurası eksik. Şundan kalmadı. Bulursak gene bununla tamamlarız. Bulamazsak da burayı farklı taşlarla veya ağaç yapılı parçalarıyla falan kapatacağız. Niye burası boş diye sorabilirsiniz. Yani sebebi o. Başka bir şey değil. Daha sonra yapılacak şey için tesviyesi ve zemin döşeme var. Zemin döşemeden sonra iç duvarlar var. Sadece kaba sıvı atıldı gördüğünüz gibi. Yukarıdaki ağaçlar en kötü 5'i onları kullandık elimizde. Yani çok da dediğim gibi önemli değildi ama ince bir zımpara çekip onların empreyeni ve verniği yapılacak. Boş kalan noktalar varsa doldurulacak. Şömine kısmının olduğu taraf var işte. Şu taraf. Onun da iç kısmının düzeltilmesi gereken yer varsa düzeltilecek. Kapısı takılacak. Penceresi takılacak. Oda. Ama şöyle baktığında neden ona iş görür. Biraz da serin. Toprak altında olduğu için herhalde. Diğer yerlerine göre, dışarıya göre daha serin. Evde kullandığımız verniği daha önce sormuşlardı. İsim olarak söylemiştim ama unutulmuştur belki. O ön yüzdeki. Hemel'in Hickson Decor diye bir ürünü var. O zaman da onu kullanmıştık. Gerçi fiyatı çok artmış ama kullanım için bir önerisi var. O da şurada ya, sen şeyi getirsene ama. Hemel'in orada bir tane bir şey var. Şimdi birçok vernik türü var. Bazı vernikleri her yıl veya 2 yılda bir aslında düzenli olarak yenilemeniz gerekiyor. Bu onun biz ta evi inşaatında aldığımız su bazlı bu empreyeni çok sağlıklı ve Sağlık Bakanlığı tarafından oluru olan bir ürün. Bayağı bir araştırmıştık o zaman. Kanserojen madde içermeyen bir empreyen var mı diye. Bu da onun dış cephede kullanılan aqua özellikli, yani su bazlı özellikli ağaç verniği.
Biz evin ön yüzünü 2 kat olacak şekilde önce bunu sürüyorsunuz. Bunu sürdükten sonra da bunu 2 kat olacak şekilde kullanıyorsunuz. 10 yıla yakın bir daha vernik kullanmanıza gerek kalmıyor. Bizim 2,5-3 yıl oldu. Daha vernikle alakalı en ufak bir sıkıntı yok bu arada. O yani bayağı bir artmış fiyatı. Ben bu kadar beklemiyordum ama 1500 liralara falan çıkmış herhalde. Şimdi Hobbit evinin önünde bir ağaç var. Tabii siz bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Biz her defasında aynı hatayı yapıyoruz. Ahşap inşaat sırasında kullanılmadan önce empreyenlenir, verniklenir, daha sonra kullanılır. Şimdi bakın bu ağacın iç taraflarını ben vernikleyemeyeceğim. Niye? Biz önce koyduk, arkasına toprak doldurduk. Ulaşamayacağımız noktalar var. Sağlıklı bir vernikleme nasıl oluyor? Normalde ne yapıyorlar? Pürmüzle bu ağacı biraz yakıyorlar. Yaptıktan sonra biraz zımpara geçiyorlar. Zımpara geçtikten sonra empreyenini sürüyorlar. Empreyenden sonra verniğini 2 kat attıktan sonra artık bunu bir malzeme olarak kullanabiliyorlar. Bu arada arası iki ağacın arasındaki şeyi göstersene, çok pis bir görüntü var. Ağaçların bizim ustalık eserimiz o. Onun içini ben halledeceğim. Basit bir şekilde halledeceğim hem de. Hiç görünmeyecek ve doğal yöntemlerle. Ne yapacağız? Meşe dalı sıkıştırması yapacağız. Kimse göremeyecek. Normalde niye öyle oldu onu söyleyeyim. Bunun üzerinde hatırlarsanız tek bir ağaç vardı. İkinci ağacı biz bilerek koyduk. Arkasına toprak yıkılacağı için üstüne toprak ön taraftan kayıyor membran üzerinden. Yağmur yağdığında vesaire yaptığında toprağın kayacağını biz hesap edememiştik. Elimizde de kütük vardı. İkinci bir ağacı üzerine koyduk ki yükselttik. Şimdi daha rahat bir şekilde arka tarafına toprak yığabiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Sebebi o yani. Bu ağaç ne ağacı? Bu Bulgar çamı. Maden ocaklarında kullanılan çam. Sarı çam değil. Bulgar çamı diye geçiyor. Biz bunu evin inşaatına başladığımızda çok ucuz almıştık o zaman. Ya o zamanın parasıyla pahalı, şimdinin parasıyla ucuz. Kaç paraydı tanesi? 125 lira mıydı? Öyle bir şeylerdi herhalde. Babam daha iyi biliyor da. 5 metre uzunluğunda olması lazım. Herhalde elektrik direklerinden bundan yapıyorlar, bilmiyorum. Gerçi o fırınlanmış oluyor da. Ama bu da çok sert bir ağaç. Aşırı sert yani. O yüzden çok fazla dönme de olmuyor. Bu arada ben bu ağacın empreyenini sürdüm yani. Siz videodan önce sürdüm. Empreyen de ağacın böceklenmesine birazcık yardımı oluyor. Ama dediğim gibi ağaç komple empreyenlenir. Öyle sadece ön yüzünü empreyenlenmez. Siz bizim gibi yapmayın. O hataya düşmeyin. Bu ağacın birinci katını sürdükten sonra, bu arada telif yiyeceksin ama. Ezandan telif yersin. Bugün sabah çıkarttım ben. 10 gibi çıktık. Öğlen 1 gibi döndük. Bir 3 saat kadar buradaki evlerin arkasında. Kamil amcanın sürüsüyle beraber gidiyoruz. Bugün akşam ben onun yanına gidemedim. O yüzden bahçedeki otları temizlesinler diye bugün bahçede saldım. Telini oradan çıkartıyorum, şuradan. Buradaki bu yeşillik otlak alanda vakit geçiriyoruz. Allah nasip etti, bu yıl ot çok fazla var. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında yani.
Az önce duyduğunuz ses erkeklerin bizi neden salmıyorsun diyerek bağırıyorlar. Salamıyoruz onları. Bir kızımız daha var biliyorsunuz. O Holstein cinsi olan. Onu da salamıyoruz. Çünkü o geri geliyor. Çok denedik. Yani bir tane yanında erkek var. O simental en küçük olan. Sürekli onunla beraber olduğu için ondan ayrılmak istemiyor. Hep yanına gidiyor, geri koşuyor. Onu salınca hemen diğeri ölüyor. Kapıya da geliyor, geri dönüyor. Geçen şu karşıdaki camiye kadar zor bela götürdük. Otladı da. Ama aradan 5 dakika geçiyor. Koşarak geliyor. Ahırın oraya, kapının orada möğlüyor. Beni içeriye alın diye. En azından şu an gördüğünüz Moldafon kızımız gibi boylanana kadar içeride bakacağız ona. Biraz daha büyüsün, boy atsın. Çünkü şu haylaz olan bal kız dediğimiz onu çok fena boynuzlayıp dövüyor. Bu küçük sevmiyor pek. Komşu Kamil amcanın da küçüklerini kovalıyor. Tam bir küçük şey canavarı yani. Buzağı canavarı. Kızım. Ver. Aslında buraya girmesini istemiyorum da orada leylandiler var. Ama bahçenin de otu çok fazla. Şimdi makineyi çıkarttım. Ot biçmeye başlayacağız. O biçtiğimiz otları yeşil mera olarak kullanacağız. Yeşil mera diyorum. Yeşil gübre olarak kullanacağız. Sereceğiz. Bahçe gelecek sene ve ondan sonraki seneler ekeceğimiz yani evin diğer tarafındaki o hani söylemiştik ya gübreleme ve malçlama yapıyoruz diye 4 yıl sonrasına hazırlıyoruz bahçeyi diye. O bölgeye yeşil gübre olarak serpeceğiz. O yüzden burada lavantaları soran olmuş. Arkadaşlar lavanta çok fazla var. Hatta şimdi yavaş yavaş bakın böyle açmaya başladı. Ben 1000 kök ekmiştim. Kapının şuradaki girişinden evin bitimli olduğu noktaya kadar 1000 kök lavanta var. Hepsi böyle yuvarlak yuvarlak oldular. Açtığında mor renk görünüyor ama şu an açma dönemi değil. Yaklaştı işte. O açtığında gösteririm tekrar. Aslında lavantalarımız güzel. Hasat etmiyoruz sadece. Şu üzerindeki bakın şu sert olanlar geçen senenin hasat edilmeyen dalları. Burada bakın böyle duruyor. Hasat etmiyoruz. Yani ediyoruz ama çok az. Şimdi 1000 kökü ticari olarak da çok kullanamazsınız. Kurutursanız vesaire belki bir şeyler yapılabilir. Hadi kızım dön. Videoyu çekerken ben de biraz konuşayım nasıl gidiyor ile alakalı. Genelde merak edilen şey o. Yani nasıl hayvan gütmek, böyle doğada yaşamak. Ben zevk alıyorum öyle söyleyeyim. Tabii ki bu gütmenin de bir saati var. Öğlen saat 1'de gütmeye çıkarsanız hiç kimsenin memnun olacağı falan yok. Yani o sıcakta pişersiniz. Ama saatlerinde eğer hayvanları dışarı çıkartırsanız o tabiatın sizde güzelliklerinden faydalanıyorsunuz. Mesela şu an saat ortalama 6, 6.30 civarları. Tam serinlik çöktü. Şu an aslında tam zamanı. O yüzden serin serin çok güzel oluyor ama öğlen sıcaklarında pek de çekilecek bir şey değil tabii ki. Allah yapanlara sabır versin. Özellikle sabah çıkıp akşam dönenler de var. O çobanların işi çok çok daha zor. Bizimki daha rahat, daha hobi mantığında ilerliyor. O yüzden biz de yanlarında keyif alarak onlarla beraber vakit geçiriyoruz. Yarın büyük ihtimal veteriner gelecek. Bal kızın gebe olup olmadığını kontrol edilecek. Onu 15 Mart'ta tohumlatmıştık dediğim gibi. Kızım yürü. Bu tarafa gideceğiz. Hadi. Ay kızı da 1 Mart'ta tohumlatmıştık. İkisine de bakacak. Gebeler mi değiller mi bilmiyorum. Ona göre tekrar ya tohum atılacak. Bakacağız artık yani ne yapacağımıza. Dediğim gibi erkekleri satma süresine de biraz var. Para da yok. Şöyle yok. Yani çok fazla yiyorlar. Aylık giderim şu an ortalama 40-45 bin lira civarında. Öyle de bir gelir olmadığı için işin randımanı birazcık bozuluyor. Nasıl böyle oluyor? İşte hepsi dişi olsa bütün mesela içeridekiler de dişi olsa sabah çıkarsınız güder getirirseniz masrafı çok az olur. En azından kış sezonu hariç. Bu baharı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama erkekleri salmıyoruz bunlarla beraber. Doğal olarak erkekler fabrika yemini daha çok yiyorlar. Bir de besi danası olduğu için. Belki yedirdiğimizi karşılayacaktır. Bunu da bilmiyoruz ama bunu zaman gösterecek. Daha hayatımız boyunca hiç kesime hayvan vermedik. Bir kar marjı olacak mı olmayacak mı? Bu tamamıyla bir sürpriz. Ama işte Barbaros'un dediğimiz en büyük olan işte dananın kesimi Ağustos sonu Eylül'e falan geliyor. Belki Eylül ortası.
Ondan sonra 2 ay sonra diğerleri, 2 ay sonra diğerleri olacak şekilde sonbahar, kış aylarında eğer sağlıkla büyütebilirsek bizlere ekmek kapısı olacak. İşte bir kovan bal aldım şimdilik, arı aldım. 9 çıta. Üst katıyla beraber verdi. İzletirim size de o kısmı zaten. Belki de videonun başına koyarım. Şu ana kadar izlemişsinizdir. Balcılığa da, arıcılığa da biraz merakım yok değil. Bütün eğitim serisini aslında onu izlemiştim ama unuttum. Şimdi alınca tabii ki tekrar baştan bilgileri tazeliyorum. Yani burada çok yavşanak otu dediğimiz bir ot var. Size daha önce bahsetmiştim aslında. Yaprak açtı. O yapraklar ortalama 10 gün 15 gün civarında duruyor. Eğer yavşanakların o çiçek açtığı döneme arıyı denk getirebilirseniz arı güzel bal yapıyor diyorlar bu bölgede. Ve o yavşanak otunun aslında beyaz laden çiçeği diye geçiyor ama bu köylü niye yavşanak diyor onu da pek bir bilgim yok. O yavşanak otunun faydaları da çok, yapraklarının. Çok nadir şekilde şöyle söyleyeyim toplanabiliyor. Çünkü çok kısa bir süresi var. O 10 günlük dilimde topladın. Aynı bizim tarla gelinciği, işte tarla gülü vesaire dediğimiz şunun kırmızı olanları gibi. Hatta az önce burada bir tane vardı, bakın göstereyim. Doğal tabii ağrı kesici dediğim şurada bakın göreceksiniz. Aynı bunun gibi yaprakları çok hassas ve ince o ladeninde. O işte ona arılar konunca bereketli oluyor. Benim bahçede de bayağı bir şey var, lavanta da var. Belki faydalanırlar. Arımız, balımız olur. O bal en azından kendimize yetsin. Dışarıdan aldığımız balın içerisinde ne koyuluyor, şeker mi var, ne var pek bir bilgimiz olmadığı için kendi üretmemiz daha uygun olur dedik. Şimdilik bir kovanla başladık. Eğer işi beğenir, öğrenmeye de başlarsak belki ağır ağır oradan da bir gelir elde edebiliriz. Maksadımızı biliyorsunuz, her şeyden biraz üretip kendi azığımızı öncelikle çıkartabilmek. Ütopyamız buydu. Şimdi bizim süt ineğimiz yok işte. Süt ineğini alabilmek için erkek danaların kesim sürecini büyük ihtimal bekleyeceğiz. Oradan çıkabilirse bir sermaye, Allah bilir tabi. Oradan çıkan sermaye ile sütçülüğe başlarız. Sütçülük dediğim yanlış anlaşılmasın. Pek sütçüye süt verebilecek tarzda bir insan değilim ben. İlla onu işlerim. Tereyağı, yoğurt, peynir bir şeyler yapar. En azından oradan bir randıman almaya çalışırız. Alamazsak bile kendi evimizde yediğimizin nereden geldiğini bilerek bilinçli bir şekilde tüketiriz. Niyetimiz şimdilik bu. Fazla da sizi sıkmayayım. Hani hayvanları güderken çeker misin demişlerdi. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ben de video boş kalmasın diye ara konuşuyorum. Bu arada bizim beyaz aykız işte bu hale geldi. Kirli olduğu için sorabilirsiniz ne bu hal diye. Geçen Kamil amca gelin orada hayvanı güttük. Tabi inekleri ayırmamız gerekiyor. Bunlar da onun, Kamil amcanın yani sürüsüyle onun ahırına girmeye çalışıyorlar. Tam ben kapının orada dururken işte sırayla ayırıyorum böyle. Şu hanımefendiye girme diye böyle vurdum, dürttüm. Girmedi tabi ama bizimkiler daha düve olduğu için, yani hiçbir çocuk annesi olmadığı için biraz haylazlar. Her yerden atlayıp zıplayabiliyorlar. Onların kapının önüne yığdıkları gübrenin içerisine atladı. Bununla beyaz. Allah'tan o gübre yığının içinden çıkabildiler. Yoksa vinç getirip çıkartmak gerekebilirdi. Bu iyi halleri, temizlenmiş halleri. Yemyeşildi her yerleri. Hele o beyaz olunca tamamen şey oldu. Sıkıntı oldu. Rengi yoktu, beyaz görünmüyordu hiç. Hiç yıkamadık da zaman geçtikçe şey oldu ama arkalarında yürüyemiyordum o pis kokudan, siz düşünün. İyi denk geldi buraya çıkmamız. Bakın bunlar söylediğim yavşanak otları işte. Bakın hazır yakında bu tarafta açacak. Burası daha az güneş aldığı için daha açmadı ama ormanın diğer tarafı, çok güneş alan taraftakiler açtı. Aralarında bir iki tane açan var, gösteririm ben size eğer denk gelirse. Yavşanak otu olarak adlandırdıkları beyaz laden çiçeğinin üzerinde olduğu bitki bu. Bizim ormanda istemediğiniz kadar var. Hatta Kamil amcadan bir bilgi daha aldım. Keçi yetiştiriciliği yapanlar, çobanlar özellikle bunlar bu haldeyken, böyle tohumken çok sürerlermiş tarlaya. Neden sürüyorlar? Şeyden ise bunu keçi şu tam çiçeklerin açtığı şu tohum kısmına bayılıyormuş. Çok lezzetliymiş. Ama daha önce keçi bundan hiç yemediyse veya tecrübeli değilse hayvanı öldürebilirmiş çok fazla yediğinde. Öyle söyledi bana. O yüzden bilgisi olan, daha önce bu arazide otlamış veya yavşanak otu yemiş olan keçiler için uygun olduğunu söylemişti.
Şöyle 15-20 gün sonra da şu dağ var orada, bakın bir tane en arkada. Onun yamaçlarına çıkacağız. Köyden Kamil amcayla kekik toplamaya, dağ kekiği. Eğer nasip olursa onun videosunu da muhakkak çekerim. Şu an yer kekiği çok fazla var burada. Ama bizim arzumuz özellikle o dağ kekiği. Onun da şu an vakti var dedi. Vakti geldiğinde dağ kekiği için çıkacağız. Evet, bizimkiler şimdi o boşluk alana doğru yürüyorlar. Akşam çekirgeden rahatsız oluyor musunuz diye bir misafir sormuş, izleyici. Buranın çekirgesi bir acayip. Tam bu saatte ötüyor. Akşam saat 9-9.30 civarlarında susuyor. Akşam böyle dışarıya çıkıp oturun, bir tane cırcır sesi duymazsınız. Çekirge sesi mi, cırcır sesi mi deniyor artık, ne deniyorsun? Tam bu saatlerde ötüyor burada. Ben bizim normal asıl köyümüze gittiğimde mesela sabaha kadar öterdi. Hatta uyunmazdı yani onun sesinden. Buranınki nasıl oluyorsa akşam saat 9 civarı tamamıyla kesiliyor. Burada da gece öten bir kuş var. Sürekli gece kuş sesi var burada. Hangi kuş ötüyor bilmiyorum. Benim bildiğim kuşlar uyur. Sabah namazı vaktinde tekrar ötmeye başlarlar. Günün en bereketli saati kuşların ötmeye başladığı saattir. Burada garip, gece de ötüyor buranın kuşları. İşte arı kovanını da buradan göstereyim. Güneşten dolayı belki denk gelmeyebilir. Sera yapmıştık ya, o seranın tam soluna koydum. Gün ışığı tam bu taraftan doğuyor. İlk güneşin doğduğu noktaya doğru koyduk bir tane. Allah ileride nasip ederse belki yanında 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralamaya başlarız. Şimdilik bir tane orada tek başına duruyor. İşte beyaz laden çiçeği diye adlandırdıkları yavşanak otunun çiçekleri bakın böyle. Fokuslayacak mı bakalım. Şu çiçek. Ortalama 10 gün kadar duracak. Sonra yavaş yavaş dökmeye başlayacak. İşte bunun beyaz yapraklarının hasadı var. Hasat ediliyor. Mesela bunda çok fazla açmış ve yere dökmüş artık. Ya bir domuz değdi ya da inek ya da geçerken değdi, bilmiyorum. Sıkılmıyor musun? Sıkılmıyorum abi. Sıkılmam için beynimin boşlukta kalması gerekiyor. Benim beynim hiçbir zaman boşlukta değil. Sürekli bir şey düşünüyorum yani. Buna kimileri tefekkür diyor, kimileri başka bir şey diyor. Kimi hayatı sorgulayan diyor, kimi kendini sorgulayan diyor. Vallahi ne derlerse desinler. Beynimi boşta tutmuyorum. Beynimi olabildiğince meşgul ediyorum bir şeylerle. Beyin meşgul olunca sıkılacak fırsat bulamıyor. Ama şurada inekler olmasın, ben de şurada çimde oturayım, saatlerce boş boş bekleyeyim. Aa ne güzel, düşünen adam. Filozof değiliz. Ama elimiz işteyken, işte böyle hayvanları güderken vesaire yaparken beyin boşlukta kalıyor. O boşlukta kalan vakti de düşünerek değerlendiriyorum. Bazen yerde bir ot görüyorum, görmediğim bir şey, hemen fotoğrafını çekip araştırıyorum işte. Bu neymiş, ne işe yarıyor vesaire diye. Kendi bilgi seviyemi arttırmaya çalışıyorum. Şiir dinliyorum olabildiğince. Yazmayı uzun zamandır bıraktık zaten. Dediğim gibi bazen türkü dinliyorum. Bazen haber izliyorum. Bazen hiç futboldan anlamam. Yani bir takım tutuyor musun desem tutmam. Ama yalan değil yani, İngiltere Premier Ligi'ni seviyorum. Onun özetlerini açıp izliyorum yani. Güzel oluyor onlar. Rekabet bol oluyor. Bizim Türk Ligi'nden bir futbol maçı izleyince futboldan soğuyorum. Zaten anlamıyorum ve tamamen soğuyorum. O yüzden güzel rekabetin olduğu bir şey olursa da kaçırmıyorum, değerlendiriyorum.
izliyorum. Her şeyden biraz biraz. Vay vay.